Bu... Sen yine mi geldin Evet, ya? ben de az önce Kaykılsana. Bebişimiz 20 yaşında bu arada. Hayaletimiz kendisi oluyor. Yani bir gözü kör, öbür gözü de kör gibi. Biz gördüğünü Gibi ama. sanıyoruz, varsayıyoruz diyelim. Umarım görüyordur. Neyse. Sendeyiz. Evet. Kaan'cığım. İlk Sağ ol videoda canım. isim vermediğimizi fark ettik. Kaan. Evet. Burak, Ekin, Doğukan, Özden, Lendi. kamera. Ama Bilin bakalım Lendi kim? Devam edelim. Sen. Evet. Şimdi anlatacağım hikaye arkadaşın başına gelmiş bir hikaye. Çok da şey değil yani eski bir hikaye değil. Birkaç senelik. Üniversiteye başlıyor. Eve çıkıyor. Yurda gitmek istemiyor. Diyor ben üniversite hayatını, ev hayatını da öğreneyim. Tek başına çıkıyor ama. Ev arkadaşı yok. Tabii öğrenci, o yüzden çok parası da yok. Hepimizin anlayabileceği bir durumda evini ucuz bir şekilde düzmeye çalışıyor. Ucuz eşyalar bulmaya çalışıyor. Bu yüzden tabii ki ikinci elciye gidiyor. Ulus itfaiye. İşte Evet. evet. Ankara'da değil ama sıkıntı değil. Olsun, biz de olsun. Gidiyor bir ikinci ele giriyor. Eşya bakıyor işte evine alacak. Gözü bir anda bir şeye takılıyor. Bir aynaya takılıyor. Böyle çok güzel şekilli şukulu böyle desenli bir ayna. Kafasında kuruyor diyor tam benim banyoma uyacak bir deseni var böyle. Rengi falan da tutuyor. O diyor çok güzel. Tam benim banyoma oturur diyor. Zaten ikinci elci ve ayna ne kadar pahalı olabilir. Yani. Ucuz da bir fiyata alıyor. Mutlu mutlu gidiyor evine. O diyor tam banyoya oturtacağım bunu diyor. Gidiyor banyo yakıyor. Şılap tam yerine oturuyor böyle. Çok güzel oturuyor. Çok mutlu böyle. Hayatına devam ediyor. Artık günlük rutini olan şeye başlıyor. Sabah uyanıyor. Gidiyor duşunu alıyor. Dişini fırçalıyor. Hazırlanıyor. Çıkıyor okula gidiyor. Günlük rutini bu. Bir gün ya duşa giriyor. Çıkıyor. Saçını kuruturken aynaya bakıyor. Elinde fön makinesi var. Tarak var işte saçını kurutuyor. Bir anda bir gözü takılıyor kendine. Eli bir insanın olabileceğinden çok daha saçma bir açıyla ters dönmüş şekilde. Kıvrılmış resmen eli böyle. Fön makinesi dışarı doğru bakıyor. Bir anda korkuyor. Ne oluyor lan diyor. Bırakıyor makineyi. Aynaya vur abi. Aynen. Bırakıyor. Ne oluyor lan diyor. Eline koluna bakıyor. Bir şey yok. Normal. Aynaya da bakıyor. Aynada da bir şey yok. Ulan diyor yok diyor. Ha yok. Normal bir şey değil bu diyor. Çıkıyor. Yok diyor. Ben şey yaparım diyor. Dışarıda saçımı kurutur giderim diyor. Koşarken Aynen. Çıkıyor banyodan kapıyı Heyecanlı. kapatıyor bir anda. Saçın havluyla falan kurutuyor diyor. Ben bu aynadan şeyim. Bir şey var bu aynada kesin diyor. Bu benim gördüğüm bir şey değil. Ben düşünmedim bunu. Hayal kurmadım. Öyle bir şey oldu. O aynada bir şey var. Gidip geri vermem lazım. Adam hani geri parasını vermese de alsın hani. İstemiyorum artık bu aynayı diyor. Neyse hazırlanıyor çıkıyor. Yolda bunu düşünüyor. Abi çok kötü. Nasıl saçma böyle bir şey olabilir mi ya falan diye. İşte günlük hayatına devam ediyor. Unutuyor bunu. Şey olduğunu. İnkar etme safhası. Aynen. Unutuyor böyle bir şey yapacağını. Yine Sabah uyanmışlığına veriyorum. Aynen. Böyle bir şey unutan ayıp çünkü. aynen öyle. Neyse işte gidiyor tekrar günlüğü şey yapıyor, bitiriyor, eve geliyor, uyuyor. Sabah kalkıyor. Yine aynı rutin şeyine devam ediyor. Duşuna giriyor. Geliyor aynanın önüne, saçını kurutmaya başlıyor. Aklına geliyor. Lan diyor ben de bu aynayı götürecektim. Hey ya. Diyor ha ben bunu unuttum derken bir anda aynada kendiyle göz göze geliyor. Ama aynadan göz göze geldikten sonra aynada bak gözünü kesmiyor aynadan. Sürekli aynaya bakıyor. Aynadan bir anda kendi aşağı doğru bakıyor. Hayda. Kafayı kaldırıyor, sağa bakıyor. Kafayı tekrar çeviriyor, sola bakıyor. Tövbe. Yukarı tam bakıyor, ayna düşüyor bir anda. Bizimki de tabii Selamünaleyküm rahmetullah. korkuyor bir an geri çekiliyor falan. Ayna böyle yüzüstü düşüyor ya tam tavana bakacak şekilde. Aynaya bir bakıyor. Tavandan bir yüz geliyor, içeri geçiyor git. böyle. O anda şeyi atıyor, elindeki havluyu atıyor, çıkıyor gidiyor bir anda. Diyor, Ben yokum, devam et. diyor böyle bir şey nasıl oldu? Hemen arkadaşını arıyor. Diyor böyle bir şey oldu. Tamam diyor, arkadaşı hemen koşa koşa geliyor. Aynıyı bir şekilde bakmayarak üstünde havlu var zaten. Bir şekilde paketleyip geri götürüp şeye veriyorlar. Geri mi götürüp Gelip veriyorlar? Ha. veriyorlar. Abi kır manyak mısın? Abi ayıp. Aynen. O da 7 yıl uğursuzluk. Aynen. Olsun. Abi 7 yıl uğursuz gez. Abi 7 yıllık duvardan kafa çıkacağından iyidir ya. Götürüyorlar. Abi diyorlar bunu al.
Bizim ev olmadı diyor. Al bunu diyor. Tamam işte parasına gerek yok. Tamam zaten parasına verdik. Al sen bunu geri birine satarsın diyor. Şu an o aynı büyük ihtimalle hala bir yerde satılık şekilde duruyor. Ya da birini boğazladı. Evet o da olabilir. Sen arkadaşını ara. Evet. Bize aynı tarif etsin. Olur Şuraya olmaz. koyalım. Evet, Olur şuraya olmaz. koyalım, aynen. Hani bütün ikinci ece dağıtalım. Böyle bir ayna görürseniz uzak. Kafa çıkıyor diyor. Tövbeler. Aynalar. Tövbeler. 3 kulu vallahi Tüy- bir elham. Tabii canım. Tüy diken. Ciddi. Sırtım şu an Ben kendini titriyorum lan burada. şirpi yani. Sonic'ti. Hegök. Hegel. Hedgehog değil. Hegök. Rahatlamaya Bir çalışma de böyle çabaları. sola bakıyor dedi gözleri belertirim. Selam. Neyse o zaman lafı daha fazla uzatma. Bak korku hikayesi. Hüzün değil. Korku sefer hikayesi. biraz korku Burama var. oturanda bir şey var. Korkudan uzaklaşıyor. Korku hikayesi. Okey devam edebiliriz. Bu sefer tam bir kısa bir trajik drama hikayesi değil. Bir aile hakkında korku da var bu sefer. Güzel. Gerilim. Güzel. Ee, Doğru program. Bu çok önceden izlediğim bir film. Adını bile hatırlamıyorum artık ama hikayesi tamamen aklımda kalan bir film. Çünkü korku filmlerinde karakterler gerçekten mantıklı seçimler yapıp film orada bitiyor. Arada 15 dakika arası falan. Bilmiyorum. Güzel oldu. Şimdi bana dönerek söyledi ya. En çok ben altıma s**mış durumdayım şu an. Yalnız hani niye film anlattın ki abi yani? Yine yanlış bro. Yanlış Her program. zaman. O zaman henüz alışmadık. İkinci bölüm sadece bu ama bir önceki bölümdeki gibi kapanış hikayesini de ben anlatayım. Yani ne kadar mutlu oluyorum. İki hikaye anlatıyorum. Ne gelecek acaba? Çok merak ettim. Geçmiş olsun. Eyvah. Bir dakika o zaman hazırlanalım. Gel hayatım. Şimdi öncelikle benim yaşadığım bir hikaye değil, bir yakınımın yaşadığı bir hikaye değil. Direkt izlediğim ve çok sevdiğim bir Japon programından çaldığım bir hikaye. Ama Türkçe'ye çevireceğim. Japonca anlatayım. Japonca ama. Japonca anlat daha güzel. Okey. Şimdi bu bir Japon... Şimdi Japonlarda gerçi talent diye bir muhabbet var. Komedyen diye geçiştireceğim. Hani televizyona çıkan ünlü kişi diye en basitten başına geçebiliriz. Bir Japon ünlünün başına gelen bir hikaye. Abimizin sahne adı Edamame. Aslında Fasulye. soya fasulyesi demek, fasulye demek. Ama yani şey, aynen. bilemedim. Japonca biliyor. Bilmiyor. Fransızca O deseydim. Fransızca Fransızca İngilizce deseydim biliyor. gülerdim. Biz Japonca. Omletle floma açtım. Bilemedim Türkiye.
Bu Edamame abimizin başına gelmiş bir hikaye. Kendisini çok severim bu arada. Herhangi bir şekilde bu videoyu izliyorsanız eğer Sayın Edamame Bey çok büyük hayranınız. Hikayeleriniz muazzam. Neyse bir gün yine bir yerde bir sahneye çıkacak. Bu tarz hani hikayelerini anlattığı vesaire programları var. Bir alışveriş merkezine çıkacak ve resmi bir tatilde olduğu için çoğu mekandan, dükkan vesaire kapalı. Herkes tatilini yapıyor. Hani sahneye çıkacak, orada izlemeye gelenler falan olacak sadece. Gittim diyor mekana. Bana diyor bir özel oda ayarlamışlar sağ olsunlar. Bir tane diyor başıma görevli diktiler. Hani bir şeye ihtiyacınız olursa beyefendiye danışabilirsiniz diye. Her şey diyor muazzam. Geçtim odama diyor. Oturuyorum. Yemek falan hazırlamışlar güzel diyor. Onu yedim. Dinleniyorum. Bir yerde diyor lavaboya gitmem gerekti. Kalktım diyor odadan. Bu eleman da diyor verdikleri çok diyor nazik yani. Çok da diyor resmi yani. Takımını diyor çekmiş jilet gibi. Her an diyor kapının başında bekliyor. Sanırsınız biri beni kaçıracakmış gibi. Çıktım dışarı diyor. Buyurun Edamame Bey nasıl yardımcı olabilirim dedi diyor böyle. Tamam dedim sakin ol lavaboya gideceğim. Lavabo nerede göstersene dedi diyor. Dedim diyor böyle. Ve hemen ben size göstereyim yolu diye yürümeye başladı diyor. Ben tek de giderdim ama yani neyse hadi gidelim bari diyor. Yürüyoruz diyor böyle. Bir yandan da işte ben ne kadar boş değil mi bugün falan muhabbeti çeviriyoruz diyor böyle. Yürüdük. Bir tane de işte hani WC, VC her yerde evrensel, geçerli olan. Bir tane VC yazıyor ve yandan geçtik gidiyoruz diyor. Ya bu tuvalet değil mi dedim diyor. Ya o tuvalet ama orası hani eski ve biraz hani kirli şu an. İsterseniz ben sizi yeni güzel tuvaletimize götüreyim. Hani siz çok affedersiniz güzel yerde s***ın. Hani ben isterseniz sizi yeni tuvaletimize götüreyim. Orası biraz kirli. Orayı boş verin dedi diyor. Ya dedim hani bir işimi görüp çıkacağım ya çok uzun bir şey değil yani. Hani 2 dakikalık kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam hallederim. Sıkıntı değil. Ben hani hemen bir gireyim içeri dedim diyor. İçeri giriyor abi böyle. Geçtim diyor işte. İşimi gördüm. Elimi yıkamaya gidiyorum. O an diyor aynada diyor 4. kabinde diyor gözüme bir şey takıp bir adam var içeride diyor. Arkası dönük uzun sarışın diyor böyle. Bir tane adam var diyor. İçime diyor bir kurt düştü. Hani zaten anlattığı hikaye normalde böyle hani paranormal şeyler falan. İçime diyor bir kurt düştü. Bak gözümü alamıyorum diyor. Elimi yıkıyorum ama diyor böyle bir rahatsızlık var içimde. Neyse diyor işimi bitirdim. O sırada adam dönmeye başladı diyor. Aman dedim diyor boş ver. Hani bitirdim yarıda bıraktım. Elimi kurlamadan çıktım diyor böyle ama hani rahatsızım diyor yani. Çıktım. İçeri birisi girdi mi dedim diyor adama. Yo ben bekliyordum burada kimse girmedi dedi diyor. İçeride diyor birisi var. Ya yok yani ben burada bekliyordum. 5 dakikadır kimse girmedi içeri yani. Hani girdiğinizde yoktuysa çıkarken de olması imkansız. Git diyor bir bak. Ben de gördüm. Ben de bir daha girmem. Git bir bak. Maaş alsan Tam- yapılacak şey değil ama. Tamam diyor yani gideyim bakayım emredersiniz ama yani diye giriyor içeri. Çıkıyor ya diyor kimse yok içeride ben ne gördünüz ben anlamadım diyor. Ben diyor aynadan gördüm diyor aynaya bak diyor. 4. kabindeydi diyor. Adam içeri giriyor bir çıkıyor suratı bembeyaz diyor. Ne oldu? İçeride ayna yok diyor. Abi içeri giriyorlar. Bak şimdi. Ayna varmış eskiden belli. İzi duruyor hani çivisi mivisi duruyor böyle. Ayna yok abi içeride. Adam ayna olmayan yerde böyle yani çok seviyorum sizi. Ya bu beyefendinin daha o kadar güzel hikayeleri var ki yani hani umarım ilerleyen bölümlerimizde anlatacağım bazılarını. Yani gerçekten tüy diken hikayelere katmakta hiçbir Muazzam. sakınca görülemez yani. Gerçekten çok iyi hikayeler. Demişken Evet. madem bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım şu an titriyorsunuzdur. Tüyleriniz diken diken olmuştur. Umarım tüy yani. diken hikayeleri dikmiştir tüylerinizi. Diyelim madem. Okay. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Çan önemli. Zil önemli. Zil. Aynen. Zil bunun işi. O zaman bir ses duyuyoruz. Ha? Bir ses duyuyoruz. Camdan sürekli bir şey görüyorum. Kedidir Sonra kedi. her kedi o yok. Neyse. Hayır. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Çünkü İnşallah. 5 kişi çok korkuyoruz burada. Evet. Kalabalık lazım bize. Kendinize iyi bakın. İyi uykular.